küçültme ameliyatı ile ilgili şimdi sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım ve bilgilendirme niteliğinde bir video çekmek istedik. Sizlerle de paylaşacağız bu videoyu. Sizin de tabii ki bizim burada konusunu bahsetmediğimiz sorular varsa sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevap vermek isterim. Hocam meme küçültme teknikleri nelerdir? Birçok meme küçültme tekniği var. Yani cerrahi olarak onların hepsini anlatsam çok mantıksız olur. Ama şöyle anlatabilirim. Meme başının korunduğu, yani meme başının hissinin ve dolaşımının korunduğu teknikler var. Yani memeyi küçültürken biz hastanın meme başını koruyoruz. İkincisi de meme başının ameliyat esnasında tamamen ameliyat masasına alınıp meme küçültme işlemi yapıldıktan sonra meme başının tekrardan takıldığı ameliyat. Bunu kabaca insanların bilmesi gerekiyor. Burada hastaların şunu bilmesi gerekiyor. Hocam neye göre bunu tercih ediyoruz? Eğer ki memesi çok büyük olan hastalar varsa belli bir ölçümler sonrası biz buna karar veriyoruz. Meme başının yukarıya sağlıklı bir şekilde taşınması mümkün olmuyor. Böyle durumlarda meme başının tabii çok tercih edilen bir şey değil. Hasta için de kabul edilmesi zor bir şey ama bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Meme başının alınıp ameliyat masasında meme küçültülüp şekillendirildikten sonra tekrardan koyulması gerekiyor. İkinci teknikte ise meme başı alınmıyor. Meme olduğu gibi toparlanarak meme başı yukarıya taşınıyor. Böyle duyu kaybı, his kaybı ve renk kaybı olmaksızın memesi küçültülmüş oluyor. Tabi bu tekniğin de içinde birçok teknik var. Onlara çok girmek istemiyorum. Genel olarak kabaca bunları bilmeleri gerekiyor hastanın. Teknikten kasıt ise eğer meme başının etrafındaki izler de tabii ki uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterebiliyor. Sadece meme başının etrafında olabilir, meme başından aşağıya lollipop şeklinde olabilir veya ters T, ankor şeklinde de izler olabilir. Meme küçültme ameliyatıyla meme kaç beden küçültülebilir? Bir beden verebiliyor muyuz hastalarımıza? Aslında beden vermek çok yanlış. Yani bir beden küçültürüz, iki beden küçültürüz demek çok yanlış. Çünkü hastanın küçültülürken ne kadar küçülteceğimizi biz şöyle demiyoruz. Biz memenizi küçülteceğiz, şu boyda küçülteceğiz demiyoruz tabii ki. Çünkü hastanın isteği de burada çok önemli. Bazı hastalar hocam küçülsün ama çok da küçülmesin derken bazı hastalar hocam küçülebildiği kadar küçülsün ben bunlardan bıktım diyenler hastalarımız var mesela. Böyle durumlarda hastanın isteğine göre biz memeyi küçültürüz. Ama size B kap yapacağız, C kap yapacağız gibi böyle bir söz vermek doğru değil. Çünkü ameliyat masasında da bizim yapabileceğimiz belli şeyler var. O yüzden hastanın isteğine göre biz küçültürüz ama sadece şurada az mı küçültelim, çok mu küçültelim sorusu olabilir sadece. Hani kap vermek, size vermek çok doğru bir şey değil. Meme küçültme sonucu ameliyatı kalıcı mıdır hocam? Şimdi erken dönem, bu soruya şöyle cevap vereyim ben. Bir erken dönem var memenin, bir de geç dönem var. Sonuçta biz ameliyatı yaptıktan sonra olabildiğince hastanın kendi meme dokusunu yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Ama bu tabii ki orada kalmıyor. 6 ay içinde ister istemez bir gevşeme oluyor. Meme küçülmüş oluyor ama o degaje bölgelerindeki dolgunluklar azalıyor. Bu erken dönem 6 aylık sonuç. İlerleyen dönemlerde, geç dönemlerde tekrardan gebe kalırsa hasta veya kilo alıverler olursa tabii ki meme yine deforme olabilir. Bizim yaptığımız şekilde ölene kadar böyle kalmayacak. Yaşlanma devam ediyor. Hayat şartlarına göre vücudun deformasyonu devam ediyor. O yüzden mutlaka memeye tekrardan bir meme küçültme veya meme dikleştirme veya meme dikleştirme ile birlikte protez koyarak memeyi büyütme işlemi yapılabilir. Küçültme ameliyatı kaç yaşında yaptırılmalı hocam? Meme küçültme ameliyatı meme gelişimi tamamlandıktan sonra her yaşta yapılabilir. 18 yaşın üstünden her hasta için uygundur. Hocam erkekler için de meme küçültme ameliyatları yapılıyor. Erkekler için yapılan bu işlem nasıl bir işlemdir? Erkeklerin eğer ki memesi büyükse biz buna jinekomasti rahatsızlığı diyoruz. Burada da tabii ki erkeklerin memesinin ne derece büyüklüğüne göre cerrahi teknikler ayrılıyor. Yani eğer ki erkek memesinde bir sarkıklık yoksa, sadece içinde bir yağlanma fazlalığı varsa liposuction tekniğiyle biz bu durumdan kurtulabiliyoruz. Ama bazı hastalarda, özellikle fazla kilo veren hastalarda yağdan çok deri sarkıklıkları oluyor kadınlar gibi. O zaman cerrahi olarak yani izli bir şekilde ameliyatla bu deri fazlalıktan kurtulabiliyoruz. Onu başka bir videoda daha detaylıca da anlatabiliriz isterseniz. Meme küçültme sonrası emzirme mümkün mü? Herhangi bir engel var mıdır emzirmeye? Meme küçültme ameliyatının tekniğine göre emzirme olabilir veya olmayabilir. Serbest meme başı dediğimiz teknikle yapılmışsa, yani ameliyat masasında meme başı memeden bir kere ayrılıp tekrardan yerine koyulmuşsa bu teknikte emzirme mümkün değil. Ama hastanın meme başı korunarak meme dikleştirme ve küçültme ameliyatı yapılmışsa süt verebilir tabii ki hastalar. Meme
küçültme ameliyatı ile ilgili sizden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. Konusuna değinmediğimiz, aklınıza gelen başka sorular da varsa mutlaka hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. İyi günler.